Merhaba, İstanbul'un renkli müzik dünyasına hoş geldiniz. Bugün çok kıymetli bir konuğum var. İsmet Uraş, keman üstadı. Uzun yıllardır keman çalan bir kardeşim. Biz de yıllar boyu çok sahnede birlikte olduk. Hoş geldin Hoş İsmetciğim. bulduk. Nasılsın kardeşim? Çok teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyi misin? Sağ ol, ben de iyiyim kardeşim. Mutlu olduk seni burada görmekten. Ben çok teşekkür ederim. Çok onur oldum. Çok gurur Sağ ol, duydum davet edildiğim için. sağ ol İsmetciğim. İsmetciğim, ben seni tanıyorum. Seni tanıyan birçok insan da var. Biraz kendinden bahseder misin? Biraz kendimden bahsedeyim. Abi biz 3 kuşak, 4. kuşak mı olduk artık, 5. kuşak mı olduk bilmiyorum. Sürekli müzisyenlik. Dedemin dedesinin dedesi hep böyle müzisyenlikle geldik geçtik bu zamana kadar. Babam Seyfettin Uraş, TRT İstanbul Radyosu'nda yıllarca görev yaptı. Şu an emekli oldu. Ondan sonra ben, kardeşlerim, çocuklarım hepimiz yıllardan beri müzikle uğraşıyoruz. Bu müzik piyasasının içerisindeyiz. Ben ilkokul 5. sınıfı bitirdikten sonra keman çalmaya başladım. Biz şimdiki nesle göre çok daha şanslıydık. Çünkü ben mesela ilk keman çalmaya başladığımda Çakıl Gazinosu'nda başladım. Oo, Keman çalmaya. çok Yani eskidir. Bülent Kaç Ersoy yaşındaydın o zaman? kadrosu. Abi 5. sınıf işte 11 yaşında 5. sınıf bitti. Ya. 11 yaşındaydım. Babamlar yedirdiler bana bir smokin, bir papyon. Kimlere çaldın orada? Şöyle bir şey vardı. Aslında benim için çok güzel bir okuldu o. Zamanında biz konservatuarlar şimdiki gibi direkt müzik imtihanı verip okullara katılıp biz kültür imtihanı vardı. Değil mi? Ben de kültür imtihanında kaldım. Giremedim konservatuara. Babam dedi ki o zaman sen de bizim gibi alaylı. Artık bir daha şimdi deneme şansımız da yok bazı şeyleri. Abi Çakıl Gazinosu kadrosu sayayım sana o zamanki kadroyu. Ayhan Aşan'la başlıyor. Gülben Ergen, Mahsun Kırmızıgül, o zaman Alem Buysa patlamış ve Bülent Ersoy. Ben herkese çalıyorum abi. Yani düşünsene saat benim 8'de. Kalkmıyorsun. Pardon. Sandalyeden kalkmıyorsun Tabii orada. Aslan Hepgür Allah rahmet eylesin. Çok Allah. emeği var üzerimde. Aslan Hepgür faslınla başlıyorum abi saat 8'de. Gece saat 1.30'a kadar. Baştan aşağı bütün solistleri tek tek. Ona giriyorum, ona oynuyor. Bir de kıyafet değişiklikleri vardı eskiden bilirsin. Tabii. Gülben'de başka bir gömlek. Tabii. Ayhan Aşan'da başka bir gömlek. İşte Ya. Bülent Ersoy'la smokin, papyon falan filan. Bir de oradan çıkıyorum abi. Tam karşısında Beyaz İnci Gazinosu var. Evet. Vahdet Vural, Oyay Doğan var. Oo. Orada da dayım, Süleyman dayım. Oradan alıyor beni babam o tarafa gidiyor. Yani ben 8'de başlıyorum saz çalmaya. Gece saat 4'e kadar. Sen sahne tozu yutmamışsın, sahne kumu yemişsin sen. Aynen öyle. Aynen öyle. Böyle yaklaşık 2 yıl, 3 yıl böyle aynı şekilde bu şekilde başladı. Müziğe bu şekilde başlamış oldum. Güzel. Peki başka çalabildiğin enstrümanlar var mı? Valla başka çalabildiğim şöyle söyleyeyim sana. Ritim aletlerin hepsini çalabiliyorum. Hem de profesyonel derecede çalabiliyorum aslında. Ama babamın şöyle bir şeyi vardı. 3 oğluna da, 3 kardeşiz biz. Adam vasiyet etti. Hiçbirinizin dedi ritimci olmasını istemiyor. Biz hepimiz de ritimci olmak istedik aslında. Fakat ben dedi sizin dedi ritimci olmanızı istemiyorum. Ritimcilik zor iş. İşte herkes durur, ritim durmaz. Ben dedi babanızsam size dedi rica ediyorum sizden ritimci olmayı. Onun haricinde ut, cümbüş. Oo, çok güzel. Yani kendi çapımda böyle profesyonel olarak değil ama Biraz bence mütevazilik yapıyorsundur. yok. Peki İsmetciğim, müzisyen bir aileden geliyorsun. Çok değerli isimler var. Kimler? Biraz sayar mısın? Dedemden başlayayım. Dedem İsmet Uraş. Ben dedemin adını almışım. Dedemin adını vermişler bana. Babam var Seyfettin Uraş. Hep ritim bir de bizim ailemiz, geçmişimiz hep ritimci. Ritim ağırlıklı. Yani bir babamın çocukları yani diğer de İzmir'deki akrabalarımız da genelde hepsi ritimciler. Yani baba da haklı olarak Hep artık bir ritimciler. yasak koymuş ritme. Yani ben de sizin de ritimci olmanızı istemiyorum da ritim. Bu arada akrabalık yani dayılarım Aydın Çanakkale'li, Süleyman Çanakkale'li. Eniştem Allah rahmet eylesin Bahattin Duyarlı abi. Ya. Diğer eniştem Aydın Çanakkale'li. Yani hep böyle bizim bütün Çok sülalemiz kıymetlisinler. çok kıymetli. Çok Allah rahmet eylesin. Çoğu da rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Peki sen çocukken idolun olan böyle çok beğendiğin, ilgi duyduğun bir kemancı var mıydı? Vardı abi. Şöyle söyleyeyim sana. Bu benim şansım herhalde. 93 senesinde babam işte dedim ya beni gazinoya getirdiler. Verdiler elime benim bir keman.
Ne çalmak istiyorsun dedi babam bana. O zaman dedim ben keman çalacağım. Sen dur abi. Sen dur güzel. Benim hayatımın en önemli taşlarından bir tanesi ve hala da onunla çalışıyorum. Sene 93, sene 2025. Hala da onunla beraber çalışıyorum. Çok büyük emeği var benim de. Bunun gibi birçok müzisyenim var sağ olsun. Allah razı olsun. Allah rahmet eylesin. Halil Karaduman vardı o Ya, kadroda. Muzaffer Özpınar şefimizdi. Efendim Baki Duyarlar, Rıfat Şanlıer. Yani o dönemki çalışmış olduğumuz müzisyenler şu an böyle düşünüyorum. Çok şanslıyım ben. Çok iyi müzisyenlerle, çok iyi müzisyenlerle çalıştık. Yani idolüm benim hep Sendur abiydi. Sendur Güzelel'di. Bir yapıştım ona 93'te. 2025 dün yolda geliyoruz bana böyle. Hala kurtulamadım senden. Peki onun tavrını aldın mı biraz yoksa Yani nasıl cevap vereyim böyle bir şey? Öyle bir İster şey istemez cevap veremem. biraz İster ister tabii ki. Yani uğraşmıştır. ruh. Çünkü Tabii, yani tabii. o idolün senin onları mı? Onunla beraber Eyvallah. Eyvallah. başlıyorsun. Onunla beraber devam Peki ediyorsun. İsmetciğim, klasik müzikle Batı müziğiyle aran nasıl? O dönem e, birçok cemiyete ilk başladığımız zamanlar girip çıktık. Çok büyük Allah rahmet eylesin. Büyük müzisyenlerle aynı sahneyi paylaşma nasip oldu bana. Kasım Ünaltekin gibi, Nurettin Çelik gibi. Efendime söyleyeyim birçok Baki Duyarlar, Cavit Deringöl. Cemiyet kültürümüz vardı. Fakat biraz da böyle teknik açısından olmayı düşündüm. Yani en azından bastığımı, ne yaptığımı bilmek. En azından. Pera Güzel Sanatlar Lisesi oldu şimdi. O zaman Hı hı. Pera özel okuldu. Hı hı. Gittim orada 4 sene bir Batı eğitimi aldım ya. Yani notamı çok orada zaten ilerlettim. Onun haricinde yani sadece almış olduğum Batı eğitimi sadece orası. Onun haricinde biz sürekli biliyorsun klasik Ben albümler. Türk müziği enstrümanı çalan birinin Batı müzik eğitimi almasına çok önem veriyorum. Hakikaten önemli. Yani Türk müziğindeki Kesinlikle. sesle Batı müziğindeki ses. Kesinlikle. En azından bir Türk müziği enstrümanı çalan birinin ufak da olsa armoniye bir hakimiyetinin olması Kesinlikle. onun bence hayal dünyasını çok daha açacaktır. Kesinlikle. Ufkunu çok daha Ben açacaktır. de çok doğru bir karar vermişim. Yani o zamanlar şimdi düşünüyorum da. Yani nota dediğin gibi armoni, solfej notamı çok ilerlettim orada. Eğitim, tutuş. Bir kere bizim yani ne kadar çok iyi müzisyen olsak da çok iyi müzisyenler var içimizde alaylarla. Yani muhteşem müzisyenler ama kemanı mesela doğru tutmuyoruz. Yani normal Değil mi? bir batıcının tuttuğu gibi tutmuyoruz kemanı. Evet. Genelde şuraya yaslamak Yani vardır. yay Evet. tutuşumuz olsun, keman tutuşumuz olsun. Bir kere farklı, her şey farklı, düzen farklı. Doğru, doğru. Yani ikisini Sen basit tekniği birleştirdiğin mi zaman kullanıyorsun? ben o şekilde yetiştim. Yastık da kullanıyorsun. O Evet. da dikkatimi Evet, çekti. O da evet. bir batı tekniğidir Evet, zaten. evet. Güzel. Peki İsmetciğim, müzik haricinde hobilerin var mı? Müzik haricinde hobilerim İsmet Uraş ne yapar boş zamanlarında? boş zamanlarında ben çok koyu bir Galatasaraylıyım. Öyle söyleyeyim. Gerçi son dönem artık eski o maçlardaki zevkler, keyifler kalmadı ama yine de maçları takip etmeyi seviyorum. Onun haricinde benim 3 tane konservatuarlı oğlum var. Maşallah. Yani boş zamanlarımda hangine destek olabilirim? Onlar neler Hangine şey çalıyorlar? yapabilirim? Büyük oğlum 21 yaşında İstanbul Üniversitesi'nde fagot çalıyor. Süper. Çok farklı bir enstrüman. Fagot çalıyor. Ortancı oğlum 16 yaşında İTÜ'de viola çalıyor. En küçük oğlum da Mimar Sinan'ın şu an çocuk konservatuvarında bu sene tam zamanlı yazacağız inşallah onu. Sürekli onlarla ben boş zamanlarım Ne artık bu mutlu. hobiler değil de hangine nasıl yardımcı olabilirim? Biliyorsun o konservatuvarın imtihan dönemleri son bir aya gelir ve evin içindeki o gerginlik, her yaşın kendine göre başka bir stresi. Ben de elimden gelince onlara yardımcı olmaya Hobi çalışıyorum. vakti mi yok diyorsun? Hobi vaktim yok. Olsun, daha güzel bir uğraşım var. Daha kıymetli bir uğraşım var. Peki. Şimdi bu enstrümanlığın haricinde senin bir albümün de olduğunu biliyorum. Bir tane var değil mi? Ben 7 tane şarkı klip çektim. Öyle mi? Aynen. Ben birini biliyorum. Aynen. O benim eksikliğim olsun. Estağfurullah. Biraz Estağfurullah. bahseder misin bunlardan? Estağfurullah. Ya pandemi dönemi biliyorsun hepimiz evlere kapandık. Sokağa çıkma yasakları. Ben yıllardan beri her çalışmış olduğum soliste sesimin güzel olduğunu söylerler. Ben eşlik ederim. Sürekli benim önümde bir mikrofon vardır. Yani bir vokal halim vardır. Seviyorum da. Meraklıyım da. Bu ameliyat olduktan sonra
Bir de ben bir mide ameliyatı Evet. operasyonu geçirdim biliyorsun. Yaklaşık 178-180 kiloydum. Evet. Bir 70-75 kilosunu, yaklaşık 80 kilosunu verdi üzerinden. Ya o zamanlar da hep vardı. Teklifler vardı ya, sana albüm yapalım. Fakat bir özgüven, yani tipinle alakalı, kılınla alakalı, duruşla alakalı. Benim için duruş da çok önemli. Yani sahnedeki bir adamın duruşu ne kadar güzel ses olursa olsun, bir vizyon olmadıktan Kilolu sonra olmak problem midir sence? çok büyük problem hem de. Yani şu an tekrar böyle 7-8 kilo geri aldım. Çok büyük bir yük hissediyorum üstüme. Nasıl taşımışım ben bu 80 kilo fazlalığı vücudumda. Çok büyük bir problem. O dönemde pandemi, evlere kapandık hep beraber biliyorsun. Arkadaşım Sedat Sakarya sağ olsun, o zamanlar işte albümler yapıyoruz çeşitli sanatçılara. Kendi bestesi var. Birine vermiş. Fakat anlaşamamışlar. Bir şey olmuş. Dedi ki ya şu şarkı dedi ziyan oldu ya dedi. Ne güzel dedi, okuyacaktık, yaptık. Her şey hazır. Abi şu şarkıyı bana bir okusana dedi. En azından dedi yani okumuş hali olsun, öyle satalım. Öyle verelim, sağa sola lanse edelim. Tamam dedim, ben girdim şarkıyı okudum. Bu şarkıyı çıkartıyoruz dedim. Dedim, neyi çıkartıyorsun? Yok yok çıkartıyoruz. Klip de çekeceğim sana dedi. Onlar nasıl yani? Yok abi, kardeşim hazırlansaydık bari bir şeyler. Yok yok hazırlandık, çok güzel. 2 gün sonra klip çekiyoruz dedi. İzin alacağız dedi. Sokağa çıkma yasakları falan var. Öyle başladı. Ondan sonra ikincisi geldi. Üçüncüsü, dördüncüsü, beşincisi. Öyle 7 tane Toplam çektim ama 7 tane yani oldu. toplam 7 tane Süper. klibim var. Süper. Evet İsmetciğim, senin bir de bu Gassal dizisiyle ilgili bir durumun var. Evet, Bununla konuşalım. evet, Gassal dizisini herkes çok sevdi. evet, Ben de izliyorum. Hatta 4. bölüme geldim şu anda. Seni orada gördüm. evet. Hem orada sahnede bulundun hem de Hı hı. kayıtlarda çaldın galiba bildiğim Evet, kadarıyla. evet, evet. Anlatsana birazcık deneyimlerini. Ee, Suat Sakarya abimiz aranjör. O Gassal projesinin müzik direktörlüğünü üstlenmiş. O dönem kayıtlarını da orada yaptık. Ben de eşlik ettim kemanımla. Ee, Yaklaşık bir ay, 1,5 ay sonra Suat abi aradı beni. İsmet'ciğim dedi, böyle böyle bir dizi var. Müziklerini de çalmıştık. Buraya dedi Şahin arkadaşımıza bir orkestra lazımmış. Ne yaparız? Gideriz abi dedim. Gittik, tanıştık. Yani o çektiğimiz zamanlarda da bu projenin bu kadar çok tutacağını, bu kadar iyi bir proje olduğunu hissediyorsunuz zaten. Hı O hı. işin içine girdiğiniz zaman her şeyin nasıl ilerleyeceğini iyi kötü anlıyorsunuz. Belliydi zaten böyle olacağı. Bir de biz bunu geçtiğimiz zaman yaklaşık 1 yıl önce çektik. Yani Kayıtlar bir yıl bir önce yıl, oldu. tabii 1 yıl sürdü o herhalde edit aşamaları. Şahin çok böyle kibar bir arkadaşımızdır. Evet. Onu ben de tanıdım. Biz Murat Kekilli ile TRT'de bir program yapmıştık. O zamanlar da gündemdeydi. O zamanlar gündemde olmasının sebebi de Müslüm Gürses'in Gençliğini gençliğini almıştı. canlandırıyordu. Tanıştık, çok da kibar, efendi bir insan. Evet. Sesi de çok güzel, Evet, yetenekli. evet. Ona da buradan selam olsun. Evet. Peki çekimlerde yaşadığınız böyle ilginç anılar falan oldu mu Gassal dizisinde? İlginç anılar, şöyle söyleyeyim sana, en büyük şeyi çok soğuk bir dönemde çektik. Yani aşırı soğuk. Bir de Üşüttüler mi hepimizin, sizi? ya herkes üşüyor. Sadece siz değil ki, yani kimseye suç bulamıyorsunuz. Herkes üşüyor. Yani Ahmet abi, Ahmet Kural, Şahin, biz, etrafımızdakiler, yani etrafımızdaki herkes üşüyor abi. Yapabilecek bir şey Eyvallah. yok. Bir de incecik bir elbise var üzerimizde, ipek gömlekler. Yani öyle göründüğü gibi 3 dakikada çekilen bir şey değil bu, biliyorsun. Ya. Sen de bu işin içerisindesin. Nereden baksan her çektiğimiz bölüm 2 saat sürüyor. 2,5 saat sürüyor. Onun haricinde zaten Ramazan'dı. O koşturma, o saat yetiştirmesi, insanlarla olan diyalogumuz. Ahmet abi rahatsızlandı mesela, bir gün çok endişelendik. Bir anda adam çekim esnasında hastalandı, hastaneye gitti. Yani birçok anımız var. Çok güzel anılarımız Hava var. soğuk. Güzel geçti. Çok soğuk. Ortam soğuk. Soğuk. Gasilhane önü. Gazeteler. Buz gibi bir iş oldu Aynen buz diyorsun. gibi bir ortam ama çok sıcak, çok da güzel bir Sıcak dizi bir olmuş. sonuç Tebrik oldu. ediyorum herkesi. Sonuç güzel oldu. Herkes çok beğendi. Çok beğendi. Yani İzleniyor. ekip çok iyiydi. Yönetmen öyleydi. Yani Ahmet abi öyleydi. Şahin, bizler. Yani çok kaliteli, çok güzel bir proje oldu. Güzel, güzel. Hakikaten öyle oldu. Beğenildi. Yol açık olsun dizinin. Peki şimdi senin enstrümanınla ilgili
Bizim takipçilerimizden, izleyicilerimizden keman çalan genç kardeşlerimiz de vardır mutlaka. Onlara vereceğin tavsiyeler var mı? Keman tekniğiyle ilgili, keman tutumuyla ilgili. Nasıl kendilerini ilerletebilirler? Hı hı. Öncelikle ben kendi yapamadığımı evlatlarıma Allah nasip etti, evlatlarıma yaptım. Olabiliyorsa mutlaka ve mutlaka bir konservatuar öğrenciliği bana göre. Hı hı. Olamıyorsa, imkan yoksa en azından yarı zamanlı. Yoksa imkan yoksa bir müzik okulu. İşi bilen, gerçekten tekniği bilen, tutuşu bile. Notayı öğretebilecek. Şimdi herkesin öğretme kabiliyeti yoktur abi. Benim de yok mesela. Ben mesela yıllardan beri 15-16 yaşından beri Kempayeli grubunda başladım. Yani benim yaşıtım da yoktu. Kempa çaldın Hepsine mı sen? amca 15-16 yaşından itibaren. Oo, Yani hepsi babamın arkadaşlarıydı. Ve herkese amca diyordum ben ya, içerideyken. Düşünsenize 16 yaşında gencecik bir delikanlı. Çocuk hatta. Fakat onların içindesin. Yani bir de efsane bu adamlar çok biliyorsun. Yani efsaneler. isimleri düşünüyorum böyle tek tek. Ayhan Şener, İlyas Setik, Adnan Karaduman, İskender Özcan amca, Büyük, İskender amca, İlyas Tetik. Mustafa Sayan, İlyas Setik Ya, rahmetliler var işlerinde. Sendur Güzelel, Adnan Karaduman. Yani böyle bir illerin içerisinde Şükrü küçücük abi bir vardı, adam. Şükrü Şükrü Büyükçınar. Büyükçınar, Timur abi, Timur Şenyaylar, Ya, biyoloji İbrahim Şentürker. evet. Yani efsane bir grup. Grubun içerisinde yetiştim ben ama yine de o eksikliği hep hissettim içimde. Ne kadar yetenekli olursan ol, Eğitim şart diyorsun. eğitim şart. Kesinlikle şart. O yüzden çocuklarıma en baştan beri hep yolum bu oldu. O zaman bir keman dersi falan vermiyorsun değil mi? Hep onu söylüyordum. Ne kadar iyi bu işi yapsan da, ne kadar iyi ne olursan ol, öğreticilik başka bir iş. Ben de mesela itiraf ediyorum. Ben de öğreticilik kabiliyeti. Çünkü benim sabrım yok. Hı hı. Ya bazen çocuklarımla da bu gerginliği yaşıyorsun. Sonradan kendine gel diyorum İsmail. Yani bir şey soruyor adam. Bir, iki, üç. Hala artık şimdi öğretmenim bunu yapmamalı. Sabırlı olmalı. Bana Eğitim göre. biraz sabır ister, doğru. Bende o yok. Doğru. Ne yazık ki yok. Peki sen kayıtlarda çaldın uzun yıllar. Evet. E, Stüdyo kaydı mı, canlı performans mı? Hem stüdyo kaydı hem canlı Senin performans sevdiğin abi. hangisi? Hangisinde daha çok Kesinlikle mutlu oldun? stüdyo abi. Ben orada yetiştim çünkü. Ya benim hayatım bu Ortam. diyebilirim sana yani bu ortam. Sahnelerde açıkça söylemesi gerekirse şu anda sadece ihtiyaç için çalışıyoruz. Ben şahsıma söylüyorum. İhtiyaç için. Yani hayatımızı idame ettirebilmek için. Çünkü bizim işimiz bu. Bu işten ekmek yiyoruz. Bu işin haricinde hiçbir gelirimiz yok. Mecbur müzisyenlik, sanatçılık yapıyoruz. Ve bu işi sadece sahne sanatçılığını ben kendi şahsıma sadece hayatımı idame ettirmek için yapıyorum. Yani derlerse ki bana stüdyo mu sahne mi? Kesinlikle stüdyo. Konu buraya gelmişken buna da değinelim. İstanbul müzik sektörü sence nerede? Abi İstanbul müzik sektörü ne yazık ki kendi içimizde bitirdik biz İstanbul'daki müzik sektörünü. Biz bitirdik diyorsun. Biz kendimiz bitirdik. Kesinlikle biz kendimiz bitirdik. Neden? Çünkü çok tercih olmaya başladı. Eskiden pasta büyüktü. Dilim birkaç kişi alıyordu o dilimden. Şimdi pasta küçücük. Dilim bekleyen yüzlerce kişi var. Yani arz mı arttı, talep mi Arz arttı? arttı. Şöyle bir şey var. X konuşuyorum yani misal konuşuyorum. Senin 10 liraya hayır dediğin bir işe 5 liraya gider arkadaşlarımız var. Hmm. Onlara suç bulmuyorum. Herkesin kendine göre bir ihtiyacı, Ama herkesin bir çoluğu, kalitesi çocuğu bir şey vardır. var. Kalite tabii ki şüphesiz Herkesin bir kalitesi var. tercihi vardır. Ama ne yazık ki bu stüdyoda da başladı. Hmm. Yani arz talep çok ama Yani bütçe çok. diyorsun ki aslında İstanbul'da müzik sektöründe bir problem yok. Tabii ki Sektör canım. çok güçlü bir şekilde devam Tabii ediyor. ki abi müzik biter mi? Ama müzisyenler çok arttığı için diyorsun. Müzisyenler çok arttı ve şey düşmeye başladı bu yüzden. Kalite de düşmeye başladı. Yani iyi yapılan işler çok az çıkmaya başladı. Zamanında çok kaliteli müzisyenlerle Kalite yapılan bozuldu mu? işler tabii ki bozuldu. Hı. Yani Bunu 90'larda neye dinledi. bağlıyorsun? Kesinlikle bütçeye bağlıyor. Kesinlikle fiyat kırmaya bağlıyor. Kesinlikle. Çünkü 90'lı yıllarda dinlediğimiz o kaliteli işler, yapılan işler şimdi yok artık. O zamanki bütçeler bu kadardı. Şimdiki bütçeler bu kadar. Adam da ona göre bir arz talep Bu meselesi. konuda doğru söylüyorsun. Biliyorsun ben de yıllardır sektörün içindeyim. Tabii ki. Kampanya çok işler yaptık. Bizim eski yaptığımız prodüksiyonlarda
en yüksek rakamlar prodüksiyon içinde kemanlara ödenirdi. Keman grubu bir albüm prodüksiyonunun en büyük ücretini alırdı. Öyleydi o zamanlar. Şimdi ne yazık ki onlar kalmadı abi. Evet, Çok grup var. rakamlar Çok biraz daha grup var. küçüldü. Çok alternatif var. Çok iyi gruplarımız var. Hali hazırda çocuklar şu anda yani yeni yetişen nesil takdir ediyorum onları. Evet, çok güzel gruplar var. Muhteşem işler yapıyorlar. Ama ne yazık ki her dönem olduğu gibi birileri birilerinin üzerine gelip fiyat kırıp piyasaya düşürdüler. Birileri birilerinin üzerine gelip fiyat kırıp piyasaya düşürdüler ve bu aslında kendimize yaptık. Kimseye yapmadık. Bir birlik olabilseydik. Bu birliği hiçbir zaman için yapmadık. Bu müzisyen de sahne için de geçerli bizim için. Ne bir sendikamız, ne bir cemiyetimiz, hiçbir şekilde bir şeyimiz yok. Birlik değiliz bir kere. Neden? Çünkü sen gitmediğin zaman Alternatifim var. alternatifin var. O adam gidiyor. Ama eğer herkes masaya yumruğu vurup biz sadece bir gün abi bak. Yılbaşı günü müzisyenlerin işe gitmemesi demek müzik sektörünün bitmesi demek. Doğru. Ama biz bunu bir türlü yapamadık. Ben 5 lira istedim. Arkadaş 3 liraya gitti. O 3 liraya gittikten sonra adam dedi ki ya demek ki 3 lirada bu iş oluyormuş. Acaba 1 liraya bulabilir miyim dedi ve buldu. Bu sefer 1 lira düştü. Müziğin kalitesi düştü. Ama şimdiki nesil bunu anlamıyor. Ne yazık ki şimdiki müşteri de anlamıyor abi. Senin dediğin anlatımdan ben şu sonucu çıkartıyorum. Bir fiyat rekabeti olduğu için Kalite düştü ne yazık ki. insanlar daha ucuza çalan müzisyenleri tercih ediyorlar. Tabii ki. Öyleyse daha ucuza çalan kötü müzisyenler mi oluyor bunlar? Onlar Kötü diyemem. ortalıkta Hiç kimseye iyi kötü müzisyenler diyemem. oturuyorlar mı? Onun gibi bir sonuç çıkıyor mu buradan? Kalite düştü. Yapılan işlerin kalitesi düştü tamamen. Yani şu anda yapılan işler bana göre bir 15 sene önceki yapılan işlerle hiç alakası yok abi. Evet. Yapılıyor. Evet. Eskiden 100 tane yapılıyordu yılda o kaliteli işler. Şimdi artık 3 tane 5 tane yapılıyor en fazla. Müzik de çok değişti İsmet, biliyorsun. Artık Ne yazık ki. insanların dinlediği müzik de çok farklı oldu. Ne yazık ki çünkü bende bir tane 9 yaşında olan var. Ondan anlıyorum müziğin değiştiğini zaten. Değil mi? Yani şimdi bir Apple Müziğin, bir Spotify'ın ilk 100 en çok dinlenenlerine bakıyorsun. Belki birçoğundan haberin yok, senin tanımıyorsun ama yüzlerce milyon dinlenen şarkılar var. Evet. Ve bizim o 90'lardaki tarzımızdan çok daha farklı Hiç şu alakası, anda. hiç alakası yok. Ya ben müziğin her türlüsünü dinliyorum, seviyorum. O adını yeni öğrendiğim gençleri de dinliyorum. Bazılarını gerçekten beğeniyorum. Gerçekten çok güzel işler yapıyorlar. Ama bazıları sadece yani gürültüden başka bir şey değil bence. Müzik değil o. Ama çocuklar seviyorlar. Ezberlemiş adam hepsini. Baştan sona okuyor. Konuşarak adam şarkı söylüyor mesela. Var mı dinlediğin yenilerden? Yenilerden Çok şeyi beğendiğin? beğeniyorum. Ahiyan diye bir genç var. Hı hı. Onu beğeniyorum. Evde dinliyorlar, çocuklar da dinliyorlar. Hoşuma gidiyor. Yani hem o yaşlarda onların yaşındayken bizim müzik kültürümüz başkaydı. Şimdiki başka diyorum ama gerçekten müzik değil ya şimdiki yapılan. Ya jenerasyon Yani. değişiyor, Çok biliyor değişti musun? yani. Bu bir kültür değişimi diyelim. Çünkü biz de belki küçükken biraz daha böyle o dönemin güncel poplarını dinlediğimiz zaman belki bizim bir önceki neslimiz diyordu ki ne dinliyorsun sen böyle? Şu an belki biz de onu Abi yaşıyoruz. ben onu düşünmüyorum. Yani şimdiki pop müziğinle o zamanki pop müziği de birbirine benzemiyor. Daha iyi Neden diyorsun. benzemiyor? Yani şöyle düşünüyorum, geriye dönüyorum. Bir Ajda Pekkan, efendime söyleyeyim bir Sezen Aksu, bir Mazhar Fuat Özkan gerçeği var. Yani bu insanların yapmış oldukları müzikler yok abi. Bambaşka. Yani 80'lerde yaptıkları müzikler bile şu anda Mazhar var. Fuat Özkan demişken Bambaşka abi. Fuat abiye de buradan çok selam olsun. Geçen onunla da konuştuk. Ona davet ettim. Gelmeyi çok istedi İnşallah. ama şu anda küçük bir sağlık problemi geçiriyor. Büyük geçmiş Onu olsun. hallettikten sonra onda konuk alacağız. Buradan duyuralım. Peki kayıtlar da çalıyorsun, sahnede de çalıyorsun. Yıllardır keman çaldığın için böyle kafana, kulağına oturan bir tonun vardır senin kemanda. Aradığın bir ton vardır. Ya ben şöyle Ne söyleyeyim istersin sana aslında. genelde? Talebin ne olur? Reverb olarak, equalizer olarak. Ben bu albüm kayıtlarında yaklaşık 20 yıl hep violacıydım. Viola çalıyorsun Viola sen. çaldım. O gruptaki eksikten dolayı mı yoksa Yani sen sevdiğin için mi? ben çok da seviyordum aslında ama dediğin gibi o zamanki eksiklerden bir tanesi violaydı. Evet. Ben de öyle tahmin ettim. Ben de parmak açısı baktım ki Serdar abi baktı. Evet evet dedi, sen violacısın dedi bana. Sen Abi dedim violonsel nasıl? de çalabilirsin aslında cüzsü olarak. Onu beceremiyorum ya. Denedim. Kardeşim var, Oğulcan biliyorsun.
Violensel çalamıyorum. Yani aslında uğraşmam lazım. Uğraşmadım da diyeyim sana. Ama ben aslında normalde hep violacıyım. Yani ben hep bas karakterli sazlardan hoşlanıyorum. Ya o zaman işte Sormak violensel, cello. Yani sormak istediğin sorunun cevabı var herhalde. Yani sahnede hep böyle bir Daha alt bas ton. duymak Evet. istiyorsun. Daha Böyle, kemikli gelsin tonlar aynen bas diyorsun. tonlar seviyorum. Çok tiz karakterli bir tonu sevmem ben. Evet, zaten Biraz doğru daha olan bir bas tonu severim vardır yani. kemanında. Aynen. Ne çok ciyak olsun Hı ne hı. de çok bas boğuk olsun. Peki, e, hızlı sorularımız var. Onlara geleceğiz. Tamam. Aklına ilk gelen cevapları vereceksin bize. Vay, Evet. peki. Başlayalım mı? Başlayalım. Bir, şarkı söylemek mi, keman çalmak mı? Şarkı söyleme. Peki. Az önce cevabını verdin ama sahne mi, stüdyo mu? Stüdyo kesinlikle. Stüdyo. En sevdiğin keman markası? En sevdiğim keman markası. Rus kemanları çok seviyorum. Bas karakterli oluyorlar. Ben bas karakterli kemanları daha çok Hı seviyorum. hı. Yani Rus yapımı olan kemanlar daha yakın bana göre. Onlar daha bas karakter, Evet, bas öyle mi? karakterliler. Evet. Anladım. Peki, e, aklına gelen ilk sahne anın? Çok eskilerden de olabilir, çok yenilerden de olabilir. Aklıma gelen ilk sahne anım. Aklıma gelen ilk sahne anım. Ya benim doğum günlerim hep güzel kutlanır. Ben yılbaşı gecesi doğmuşum. 31 Aralık doğumluyum ben. Düşündüm geçen gün çalışmış olduğum bütün solistler sağ olsunlar hep sahnede doğum günümü kutladılar. Ne Bu benim için güzel hep bu. çok güzel bir anıdır yani. 31 Aralıklar hep benim için güzel geçmiştir hayatım Güzel. boyunca. İki kutlama birden oluyor. Aynen. Çok güzel. Peki, programımızın sonuna geldik. Programımızın sonunda ben senden bir keman dinletisi almak istiyorum. Ama bunun öncesinde sana çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Programımıza katıldın. Davet edildiğim için çok Çok mutlu kıymetli oldum. bir Çok güzel bir müzik sohbet adamısın. oldu. Çok teşekkür ediyorum. Siz de öyle. E, Mutluluk duydum kardeşim. Çok teşekkür. Buradan bizi takip eden kardeşlerimize söylemek istediğin tavsiyelerin var mı? Müzikle ilgili, enstrümanla ilgili. Her şeyden önce bu işi sevenler yapsın istiyorum. Yani bu işi sevmedikten sonra, bu iş aşık olmadıktan sonra bu iş yapılmıyor bana göre. Ben mesleğimi çok seviyorum. Aşığım. Severek yapıyorum. Severek yapılan her işin başarıya ulaşacağına inanıyorum. Bravo. O yüzden sevsinler diyorum. Yani seviyorlarsa bu işi yapsınlar. Hobi olarak yapmasınlar mı o zaman? Hobi olarak tabii ki bazı insanların kendine göre hobi olarak kullanabilirler. Ama eğer profesyonel olarak yapılacaksa bu iş sevilmeden yapılmıyor. Bence çok başarısız olan arkadaşım var bu konuda. Sevmeden yaptığı için başarılı olamadı adam zaten. Katılıyorum. Peki, o zaman kemanı dinleyelim ve programımızı tamamlayalım. Çok teşekkür ederim. Kemanım yaklaşık 93 senesinden beri benle beraber. Benim kahrımı çekti beraber. Çok yolculuklar yaptık. Dünyayı gezdik onunla beraber. Eee Allah rahmet eylesin sevgili Aslan Epkür. Bende çok emeği var. Nur içinde yatsın inşallah. Onun kemanıydı. Ondan almıştım bu kemanı. İnşallah son nefesime kadar da beraber olacağız onunla beraber. O benim Evet. evladım gibi, her şeyim gibi. Allah Böyle sana size böyle sağlıklı, küçücük- uzun inşallah. ömür versin. İnşallah. Böyle küçücük böyle bir yüzam geçti içimden onu yapayım size. Hadi buyur.
bölümde görüşmek üzere.